Oldukça sıcak geçen yaz ayları bizleri olumsuz etkiliyor. Ancak yaz-kış aynı tüylere sahip olan evcil kuşlarımızı etkilediği kadar değil. Zaten sıcak olan havaya bir de yorgan etkisi yaratan tüyler eklenince algıladıkları ısı daha da artıyor. Onları bu durumdan kurtarmak da tamamen bizim elimizde. Uygulayacağımız basit yöntemlerle kuşlarımızın keyifli bir yaz dönemi geçirmesini sağlayabiliriz. Tabii ki bu yöntemlere geçmeden önce sıcak havaların kuşlar üzerindeki etkilerine bir bakalım. Evde beslediğimiz kuş türlerinin birçoğu doğal olarak Avustralya'nın kurak bölgelerinde yayılış gösterirler. Ancak çöl alanlarda yaşıyor olmaları aşırı ısınmaya karşı bağışıklıkların olduğu anlamına gelmez. Özgür oldukları için yer değiştirerek, yüksek irtifada uçarak, banyo yaparak kendilerini serinletmeye çalışırlar. Evde beslediğimiz kuşlarsa bizim sağladığımız imkanlar çerçevesinde yaşamlarını sürdürürler. Yanlış bakım nedeniyle her zaman yıkanacak bir havuzları olmayabilir. Kafes konumunun yanlış olması nedeniyle yüksek ısıya maruz kalabilirler. Bu ve benzeri durumlardan konforsuz süren yaşam tarzı da kuşlarımızın davranışlarına yansır. Sıcak havadan bunalan kuşlarımız nefes alışverişlerini hızlandırarak sürekli ağızlarını açıp kapatarak serinlemeye çalışırlar. Kabarık olan tüylerini indirerek etkisini azaltmaya çalışırlar. Vücutlarını serinletmek için kanatlarını yukarı doğru kaldırırlar. Gözlerinde bitkin ve halsiz bir görünüm vardır. Enerjileri oldukça düşük ve çevreye karşı ilgisizlerdir. Bu durum her gün devam ederse tüy dökülmesi başlayabilir. İştah durumu azalır. Peki kuşlarımızı bu durumdan nasıl kurtaracağız? Öncelikle kafesin konumunu güzel ayarlamalıyız. Kafes için doğrudan güneş ışığı gelmeyen, aydınlık, serin ve hava akımı olmayan bir yer belirlemeliyiz. Kuşlarımızı esinti gelebilecek klima, fan, pencere ve kapı önü gibi yerlerden uzak tutmalıyız. Doğrudan cereyana maruz kalan kuşlarımız hastalanarak hayatlarını kaybedebilirler. Konforlu yaşam sürdürebilmeleri için oda sıcaklığını 26 dereceye sabitlemeliyiz. Bu süreçte kuşumuzu serinletmek için banyo yapmalarına olanak tanıyabiliriz. Yaz aylarında kafese ya da kuşlarımızın oyun alanlarına daimi olarak banyo kabı koyabiliriz. Havalar sıcak olduğu için her gün yıkanmalarında sakınca yok. Banyoluk konusunda pek çok alternatif karşımıza çıkıyor. Pet shop'larda satılan akrilik banyoluklar pratik kullanım açısından oldukça elverişli. Şeffaf kabini sayesinde kuşlarımızın su sıçratmasını da önlüyor. Eğer banyoluk yoksa derin olmayan tabak, dondurma kabı gibi kutuları da banyo kabı olarak kullanabiliriz. Bir diğer yöntem de plastik şişeler. Plastik şişeye bir kapı açtıktan sonra üst kısmından ikiye bölüyoruz. Kapak kısmına iğneyle delikler açtıktan sonra ters çevirerek yapıştırıyoruz. Depo kısmına suyunu doldurduktan sonra damla damla sular arasında yıkanmak kuşlarımızın çok hoşuna gidecek. Eğer sudan korkarlarsa onları alıştırmak için banyo kabına marul yaprakları atabiliriz. Yeşilliklerin tadına bakan kuşlarımız suya da alışacaklardır. Tüm yöntemleri uygulamamıza rağmen yıkanmak istemezlerse bir sprey kutusuna su doldurarak tüylerine sıkabiliriz. Bazı kuşlar banyo yapma konusunda tedirgin olsa da yağmurlama olarak gelen su damlacıklarında yıkanmayı seviyor.
Yaz aylarında kuşlarımızı serinletebileceğimiz diğer yöntem de taze meyve ve sebzeler. Kuşlarımıza haftada 2 gün meyve ya da sebze vermemizde sakınca yok. Farklı meyve ve sebzeler ferahlamalarını sağlayacaktır. Tabii ki bu süreçte hava almaları da oldukça önemli. Rüzgar olmayan zamanlarda balkon gibi açık hava olan yerlere kafeslerini çıkarabiliriz. Kafesi koyduğumuz yere doğrudan güneş gelmemeli. Uzun süre güneşe maruz kalması ya da güneş olan yerde unutulması kuşumuzun hayatını kaybetmesine neden olabilir. Balkonda kuşumuzu havalandırırken bir diğer önemli nokta da doğa kuşları. Kafes çevresine gelecek olan doğa kuşlarından parazit ve çeşitli hastalıklar bulaşabilir. Kafes çevresine onları uzak tutacak renkli objeler koyabiliriz. Yaz aylarında kuş kaçma vakaları arttığı için kapı ve pencereler açıkken kuşlarımızı kafesten salmamalıyız. Kafes temizliği yaparken dikkatli olmalıyız. Sıcak ortamlar bakteri ve parazitlerin üremesi için mükemmel ortamlardır. Bu nedenle sulukları günlük olarak tazelemeliyiz. Kafes altı ve tünekleri düzenli olarak temizlemeliyiz. Tüm bunlara dikkat edersek kuşlarımızın sıcak yaz günlerini mutlu ve enerjik geçirmesini sağlamış oluruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.